Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün namı değer Hasan Öz babamla birlikte Sizlerin karşısında. sizleri karşısında aynen. Videolar izleyeceğiz. Babama izleyeceğim. Daha izlemedi, hiçbir şey izlemedi. Bilinen bir şey, gurbetçi rahatlığı ile ilgili. Bakalım babamın tepkisi nasıl olacak? Hep birlikte izleyelim. Dünya borsası, yani şimdi bu dünyayla ilgili bir şey yani. Türkiye ile alakalı değil mi diyor? Türkiye daha ucuz. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'dan daha mı Türkiye, ucuz? Türkiye kızım şimdi her şey Bu gurbetçilerin hepsi yalancı ya. hakikat. 9 euro olmuş. Ben burada konuşuyorum. Ben diye Ya Almanya'da ne var? yaşıyorum. Biz Türkiye'de yaşıyorsunuz ya. Türkiye'de yaşıyoruz. Kaç euro? Kaç? Gelip burada yaşamak rahat. 300 euro. 300 euro. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Valla gurbetçi deyince düşünmek lazım. Gurbetçi deyince benim acizane görüşüm, ben gurbetçiler hakkında pek pozitif değilim. Zira tabii Yani şöyle bir şey. ilk jenerasyondan bahsedecek olursak Türkiye'nin zavallıları, seçme süzme zavallıları, daha ağır tabir kullanmak istemiyorum, ayıp. Zavallıları geldi. Bunların hiçbir konuda hiçbir söz hakkı tanınmaması lazım. Adam kıyaslayacak seviyeye sahip değil ki. Türkiye ucuzmuş. Neye göre ucuz? Senin aldığın paraya göre ucuzsa Türkiye bedava. 10 kat fazla paraya sahipsin. Tabii ki ucuz. Yani 10 liralık şey kendisine 1 liraya geliyor. Babamgil Fransa'ya ilk geldiğinde Heh. öğrendikleri tek kelime fatura. 1 euro kira ediyor. Bir elektrik faturası geliyor. Sanırsın evde Pikachu besliyor. Su faturası geliyor. Sanırsın salonun ortasında pancar tarlası var. Bakmadığımız yavru kenarlarına para ödüyor. Ölünce mezardaşımıza ruhuna El Fatiha yerine ruhuna 50 fatura yazacaklar lan. Çık işin içinden buyur. Buyur gel cenaze namazına. Yani sen Türkiye'deki faturalardan haberin var mı? Yok. He, 80 lira su, 150 lira elektrik, 300 lira gaz. Aldığın parası 3000 lira. Bir dahaki ayda belli değil. Milli piyango gibi. Yani zam gelecek mi gelmeyecek mi? Yani insanlar her halükarda içinde bulunduğu ortamdan nedense müşteki. İnsanın yapısında bu herhalde. Kıyas yapmadan konuşuyor. Senin baban o halde gitsin. Hadi kendine güveniyorsa, burada fatura çoksa Fransa'da, Türkiye'ye gitsin Kars'a. Ne yapacak da nasıl yaşayacak? Niye duruyor? Ben hep bu tabiri kullanıyorum. Yani Fransızlar baban giderse üzülür diye mi Fransa'da duruyor senin baban? Üzülmezler, gitsin baban Türkiye'ye. Hadi gitsin. Sen git. Ben gittiğimde ne oldu? Hayatım zehir oldu diye bir şarkı var. Haberin var mı senin? Atıyorsun. Kral gibi yaşıyorsun Fransa'da. Dünya devletlerinin içinde yaşıyorsun bedavadan ya. O memlekete sen ne yaptın? O memlekete askerlik mi yaptın? O memleketin kalkınmasına bir şey mi yaptın? Onlarla beraber Almanya'da ben rahat ediyorum. Senin baban da Fransa'da. Türkiye'de açtı senin baban, haberin var mı? Hiç sordun mu baban Türkiye'de ekmek bulabiliyor muydu? Yani öyle bize göre tabii çok güzel, her şey ucuz. Torbaları dolduruyoruz. Avrupa'dan, Almanya'dan geliyor misafirim. Daha mı ucuz Almanya'dan? Tabii ki. Biz geliyoruz burada senede 2-3 defa geliyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Tabii ki. Çok güzel vatanımız. Çok güzel. Niye duruyorsun? Biraz ama ekonomiden şikayetçi vatandaşlar. Tabii olabilir. Ama ben de Almanya'dan şikayetçiyim. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Tabii ki. 2-3 defa geliyoruz, alışverişimizi yapıyoruz. Almanya'da alışverişlere çıkmıyoruz. Benim aldığım maaş da bana yetmiyor. Ben de Almanya'dan şikayetçiyim ama buralar gayet çok güzel. Vatanımızı çok özlüyoruz. Peki burada yaşamıyorsunuz? Bak lütfen. Neden? Tabii ki. Çocuklarım orada. Tabii ki. Buyur cenaze namazına işte. Enes buna böyle bir şey olabilir mi ya? Var ama yani böyle insanlar var işte. Yani işte var da işte benim söylediklerime belki bana
tepki gösterecek ama işte zavallı. Tabii Tabii ki. ki böyle bir Ama zavallı. böyle insanlara inananlar da var. Yani Yani toplum. ya Türkiye'de ya Avrupa'da yaşamayıp Türkiye'de bize İkisini linç gösterisinde bulmuşlardı hatırlıyorsan. ikisini kıyaslayamayacak kadar zavallı. Tabii ki. Tabii ki. O halde Türkiye çok güzel ki tabii ki buyurun ülkede. Tabii ki. Benim hep söylediğim bunun cevabı olması lazım. Hala Türkiye için Almanya cazibe merkezi yahu. Almanların hepsi Türkiye istediği zaman elini kolunu sallayıp gidip orada yerleşip yaşayabilirler mi? Tabii ki. Yaşayabilirler. Niye gitmiyorlar? Tabii ki cazip değil demek ki. Tabii ki. Türkiye'den gelme imkanı olsa Türkiye'nin 3'ü buraya gelir mi? Gelir. Tabii ki. Demek ki cazibe merkezi hala Almanya. Para yetmiyormuş. Yetmiyorsa ki Türkiye'de yetiyorsa getir bakayım. Türkiye'de getiremiyor ki. Matematik mi yok? Görüş mü yok, bilinç mi yok? Bu kadar tek taraflı, tek yönlü düşünülmemesi lazım. Sen burada bu imkanlar genel dünyaya alıp gidebiliyorsun. 3 sefer alıyorum, orada alışveriş yapmıyorum diyorsun. Oradakiler ne yapıyor düşünsene tabii ki. Tabii ki. Oradakiler ne yiyor? Elini avucunun içine yalıyor millet tabii ki. Tabii ki. Yani herkes birbirini dolandıracağım, birbirinin cebinden nasıl para çalacağım, nasıl alacağım diye yaşıyor. Paramız yok çıkarıyorlar ellerinde cep telefonu süper. Hayat yaşıyorsunuz. Onu ben bile bulamıyorum. Lüks hayat yaşıyorsunuz. Türkiye'de lüks hayat mı yaşanıyor? Yaşanıyor evet benim gözümde. Deniz var yani doğası zaten lüks. Biz orada karanlık yerlerde çürüyoruz. Türkiye'nin Yalan. Almanya'da 1 kilo etin fiyatı ne kadar? Orada tabii buradan biraz daha 9 euro 10 euro. 9 euro 10 euro. Burada 1 kilo etin fiyatı şu anda 60-70. Tamam aynısı işte başka şeyler var. 9 euroya alıyorum ben. Ya Bu iki zavallı kokana matematik fakiri. Almanya'da 10 liraymış, Türkiye'de 60 liraymış aynısı diyor. Türkiye'de diyelim 2500 lira maaş alıyorsun. Değil mi? Burada da 2500 lira maaş aldığın zaman burada 2500 lira aldığın maaşla çikolata yiyorsun 50 kuruşa. Türkiye'de 6 lira. Orada et 60 lira, burada 10 lira 6 lira. Bunu bile kıyaslayamayacak kadar, bu matematiği çözemeyecek kadar zavallı. Zavallı, inan oğlum hakikaten zavallı. Akıl almayacak bir şey. Almanya'da çürüyormuş. Git madem ki çürüyorsan halinden belli çürüdüğü zavallının. Çürüyorsan git Türkiye'de yaşa. kimse tutmuyor değil mi? O kadar ya. Türkiye dönüş yasağı mı var? Yani ben döndüm, gördüm. Git dön yaşayayım. Batmış millet. Yangın var yangın. Kadınlar var ya üstünü kapatıyorlar o çürükleri topluyorlar. Yani biz her gün halkla içine halk bomba gibi yani patlamak üzere. Allah yardım etsin bak millet sıpta yapmamış. Ne olacak bu durum? Ne olacak abi? Ekonomi sıfır olmuş. 10 yıl önce o akşam pazara gelip de yerden eşya toplayan, meyve sebze toplayan sayısı 1 ise 2 ise bir pazarda bugün 10-15 olmuş. Adam geliyor diyor bir tane ver. Tane alıyor. Tane işe alıyor yani. Geliyor 3 milyonluk muz istiyor ya. 3 milyonluk muz verirken insanın vicdanı rahatsız oluyor ya. 3 milyonluk muz ya. Ben ilk defa 30 kaç senedir bu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geldi ya. 80'lerde adam geliyordu 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo muz alıyordu. Şimdi geliyor 3 liralık muz istiyor. Vermezsen bir türlü, verirsen bir türlü. Türkiye'nin hali böyle işte. Yani ama görülmüyor herhalde. Türkiye'nin bilmiyorum. hali bundan beter. Maalesef ben 2 ay önce Türkiye'deydim işte oğlum. Türkiye'yi kötüleyen kötü olsun inşallah. Kim kötülüyorsa. Gerçeği söylemeyip de. Ben içim parçalandı. Kadın maydanoz sordu. Maydanoz ihtiyacını alacak. 2 lira maydanozu geri bıraktı. Bir maydanoz almaktan aciz zavallı. Hiç lüksle alakası var mı maydanoz? İğneye versen yemez. Maydanoz alamıyor insan ya. Ama oh olsun, iyi olsun demiyoruz ki. Biz diyoruz ki hala rahmetli Erbakan Hoca'nın bütün dedikleri hep çıktı oğlum. Ne dediyse çıktı da maalesef şu çıkmadı. Bir zamanlar Almanya'daki Hans Türkiye'ye gelip işçi olacak diyordu, olmadı. Hala Hasan Almanya'ya işçi oluyor. Tutmanızı rahmetlinin o sözü. O kendisi idare etseydi belki onun dediği gerçekleşebilirdi, bilmiyorum. Bak Hans gelip Türkiye'de işçi olacaktı. Hasan Almanya'da işçi olacağım diye çırpınıyor hala. 50 senedir. Bu yalan mı ya? Doğru değilse doğru değil ya. Bu ihtiyar da hep atıyor tutuyor desinler ya. Bileyim ben de ya. Yani ne gerçekleşmiş? 4 tane kişinin altına süper lüks araba aldı. Türkiye zenginleşti. 4 tane soyguncu süper lüks arabaya binebiliyor. Olay bu. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa yerlerde sürünüyor. Türkiye dört dörtlük. Dönün abla buraya. Efendim? Türkiye'ye dönün. Gelip gidiyorum işte. Tamamen dönün Emekli buraya. olayım döneceğim zaten. Emekliliğimi bekliyorum. Orası sürünüyorsunuz.
Emekliliğimi bekliyorum. Yazık. Yo yazık değil. Ben ülkemde oradan alıyorum 3-5 kuruşu geliyorum burada rahat gül gibi geçiyorum. Euro ile burada gelirseniz Euro tabii değil. ki. Hayır euro değil para. Nereye çeviriyorsun? Yani oradaki euroyu eğer aldığını hesaplarsan orada millet aç. O parayla geçinemiyorlar. Aç diyorsun. Evet 1200 euro, 1500 euro. Zaten kira orada 900 bin euro. 1+1. Lüks bir daireye 1000-2000 euro. Zaten 2000 euro kime verdi devlet? Hangi devlet veriyor? Angela Merkel mi veriyor? Hollanda mı veriyor? Aç millet. 600 euro alıyor millet. İşsizlik parası. Yazık Almanlara, Avrupalılara. Sürünüyorlar. İster inan ister inanma. Gidin görün. Avrupa'da millet sürünüyor. Türkiye'de hiç olmazsa aldığın asgari ücretle kiranı ödüyorsun. Ne bileyim. Kimse gidemiyor ki. Siz gidin görün diyor da. Yolum yok diye ya, olamaz ya. Bu geri zeka olsa el yordamıyla böyle bir yorum yapılamaz ya. Hiç görmesi. Almanya'dakiler açmışmış da Türkiye'dekiler tokmuş. İnşallah öyle olur. Tabii ki. Biz görmüyoruz demek ki. Bu kadın ermiş demek ki. Görebiliyor. Biz sürünüyoruz herhalde. Biz farkında değiliz herhalde. Biz açlıktan sürünüyoruz burada. Nasıl kilo vereceğiz diye o parklarda sürünüyoruz. Ye etin kilosu 5 lira ye de ye. Ekmek yerine et ye. Yazıklar olsun ya. Nankörlüğün bu kadar olur yani. Bak gelip gidiyoruz ya. Kal orada. Ya kal orada niye geliyorsun? Ben de gelip gidiyorum salak. Kalamıyorum ama. Evde kirası 1000 liraymış 1500 liraymış. Ödeyemezsen devlet ödüyor. Yalanını yiyeyim. Yani millet aç diyor utanmadan. Ya kasaba hayatın bana arkadaşım anlattı, çalışan adam. Dev gibi çalışkan bir adam. Hacı abi, Hasan abi ben vallahi kasabaya hiç girmiyorum dedi adam ya. Bana yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Gururla söyleyecek bir şey mi? Ancak bize kurbanda getirilen eti görüyoruz diyor ya. Kim aç ya? Burada millet ağzına etle siliyor, atıyor, yemiyor eti ya. Ekmek yemiyor millet burada. Millet orada ekmek bulamıyor. Bir gün sonra önceki ekmeği ucuz alacağım diye kuyruklar var Bunlar ama ama kör mü? Gözleri var, görmüyor, kulakları var, duymuyor, elleri var, tutmuyor dedikleri insanlar mı lan? Bunlar egoist mi? Bunlar nasıl bir insan ya? Nasıl bir yaratık ya? Avrupa zor durumda mı? Aç Tabii şu anda. zor durumda. Evet, biz burada karpuzu kiloyla alırken onlar dilimle alıyorlar. Ekmeği dilimle alıyorlar. Domatesi taneyle, portakalı taneyle. Sübhaneke yok o. Ne demek ya? Hadi. Allah'a dua ediliyor ya. Sübhaneke yok o. Kevete berekes, kevete alacak, kevete. Elhamı oku. Elhamdülillahi Rabbil alemin, He? Errahmanirrahim. Hadi bakalım şimdi. Ben bir konuşsam var ya. Ablam. Gider. Mağdubi ve Allah'ın ve dalil. Amin. Ah yarısını. Bak şimdi şunu söyleyeyim. Bizim Neden burada biz bahsediyoruz? kiloyla alıyoruz yemek ve şeyleri. Amerika'da, Avrupa'da tane alıyorlar. Aynısını ben söyledim. Git kardeşim Bak. git. O da aslında fanatik. Bu da fanatik ama farkında değiller bir atışır. Ya, Ama ikisi de yanlış. milletimizle konuşmak, diskusyon yapmak, bir şeyler tartışmak mümkün değil ya. Millet patlayacak durumda. Sen onun lehine de konuşsan seninle kavga ediyor, aleyhine de konuşsan kavga ediyor. Bir de bunlar iyi kötü Avrupa'yı görmüş zavallı. Yani Avrupa'yı görmüşsün ya, yazıklar olsun. Sana hiçbir kimse hiçbir surette seni üzecek, seni kıracak, seni rencide edecek hiçbir şey söylemiyor. Metroya bin, oraya bin, yürüyerek git, araba kullan, korna sesi duymuyorsun. Yere tüküren bir kişi görmüyorsun. Sana bir şey söyleyen adam görmüyorsun. Ya sen ne istiyorsun ya? 4,5 milyon, 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon insan var Almanya'da. 10 milyon Alman var yabancı ya. Bir yabancının öldürüldüğünü, sürüldürüldüğünü gördün mü, duydun mu? Yani patır pırasa gibi doğranıyor Türkiye'de. Suriyeliler, Afganlar, şunlar bunlar ya. Vicdan en ucuz işlerde. Ben defaen kendileriyle karşılaştım. Hasan abi diyor, çalıştık para vermediler diyor ya. Çalıştık, herkes 10 liraya çalışıyor, onlar 3 liraya çalışıyor. O parayı da vermediler diyor ya. Bunlar hepsi mi iftiracı? Ya da ben mi Türk milletine iftira atıyorum? Sen anlatıyoruz. Ya para vermediği gibi bıraksa üstte para da alır bizim milletimiz ya. Türk milleti çalışkandır. Ben biliyorum ya. Ben şahsen çalıştım ya. Ben buraya gelene kadar iyi işçi, vasıflı işçi, sevilen işçi olduğum halde benim bayramda, Kurban Bayramı'nda 4 gün değil mi? Benim ustam rahmetli, Allah rahmet eylesin, Hasan kardeşim bir gün bayram yapalım, 2. günü gel diyordu bana ya. Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı, Zafer Bayramı, Zart Bayramı, Zurt Bayramı, Cart Bayramı, Curt Bayramı, töbe zaten yoktu. İki dini bayramın
birer gün tatil yapalım diyorlardı ya. Ben vlogmuş, tatilmiş, senelik izinmiş falan bilmiyordum ki. Buraya geldim, dedim izin de varmış dedim. Bana burada zorla izine gideceksin. Daha nesini kötülüyorsun sen bu memleketin ya? İzin yap diye paranı al, fazlasıyla al. Çalışıyormuş gibi al paranı, bir de ekstra gezeceksin ya, al sana ben de katkıla bulayım, para geliyor. Ya ben abartıyorum, birisi desin ki sen yalan söylüyorsun, izin parası vermiyor bunlar desin. İzin vermiyor desin. Yaşına göre 6 hafta izin yahu. Bunu bir anlamıyorum. Oğlum vallahi ben bunu programda konuşuyorum diye değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Millet sürünüyormuş. Baksana herkes sürünüyor, görüyorum. Almanya'da sürünenler var, doğru. Doğru. Bana 5 kuruş ver, 1 kuruş ver diyenler var. Bunlar kim? Bağımlı. İçki bağımlısı, esrar bağımlısı, geri zeka, zavallı, evsiz yaşamayı kendine şiar edilmiş adam, insan gibi yaşamayı kabul etmiyor. Sokaklarda yaşıyor. Milyarlar çocukları var böyle. Avrupa'da sürünüyor diye bir şey var mı ya? Param yok dediğin zaman sosyal amca diyor ki niçin paran yok? Şu sebepten param yok, işim yok, param. Hadi o zaman al sana evinin kirası, al sana 300 lira maaş. Ye. Ama bu para sana yetmez. İçki içersen, sigara içersen, kumar oynarsan yetmez. Ama insan gibi her şeyi 300 lirayla yiyebilirsin. 400 lirayla yiyebilirsin. Binlerce, 10 binlerce, 100 binlerce, milyonlarca kişiler de bu aldıkları paranın yanında bile çalışıyorlar. Haftada 2 gün, günde 3 gün bilmem ne de bir refah var. Yani bunu söyleyebilmek için insan deli olması lazım. Gerizekalı olması yetmez. Yani ortada bir ortalama kişi başına gelen bir gelir var. Almanya'nın Türkiye topuğuna çıkamamışlar. Almanya yerlerde sürünüyormuş da Türkiye uçuyormuş. Nasıl oluyor bu? Yani alevere dalevere filan mı oluyor? Okos bokosta mı? Nasıl oluyor ben anlamıyorum ki. Olabilir mi böyle bir şey? Çok fazla çalışmamakla beraber 1050 lira emeklilik alıyorum. 1050 lira emeklilik alıyorum ben yahu. Niye yetmiyormuş? 500 lira kira olsun, 500 lira gene yeter. İçkin yok, sigaran yok, kumarın yok, bir şey yok. Yaşlı adamsın. Hiçbir şeye para ödemiyorsun. Röntgençe gidiyorsun, doktora gidiyorsun, hastanede yatıyorsun, postana gidiyorsun, bir şey. Daha ne istiyorsun? Yok, bilmiyorum. Ben demek ki istisna zavallıyım. Onlar hepsi çok daha iyi analiz ediyorlar. Türkiye'nin çok iyi olduğunu. Ya da Türkiye'de ben yaşamasını öğrenemedim, bilemedim. Çıktım tekrar buraya geldim. Ben Türkiye'ye tekrar dönmem. Yani işim var, deli miyim? Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorularınız aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizin de bu şekilde ilginç videolarınız varsa bana Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.